Premier Lig'in 21. haftasından bize dolu dolu bir maç özeti seçkisi göndermişsin. Şöyle bir bakınca goller, geri dönüşler, kırmızı kartlar yani tam bir kaos haftası gibi duruyor. Ama biz diyoruz ki bu kaosun biraz daha derinine inelim. Çünkü bu hafta atılan ya da atılamayan her golün, gösterilen her kartın arkasında başka bir hikaye var sanki. Kesinlikle öyle. Bu hafta sonu aslında Premier Lig'i neden bu kadar sevdiğimizin bir özeti gibiydi. Ama bu sadece skorlarla ilgili değil. Bence bu haftanın ana teması karakterdi. Maçı sonuna kadar kovalama karakteri, baskı altında dağılmama karakteri ve bazen de disiplin karakterini kaybetmenin ağır bedeli. Görevimiz de bu özetlerin içinden bu karakter anlarını bulup çıkarmak ve sana sahadaki asıl hikayenin ne olduğunu göstermek olacak. Harika bir çerçeve. O zaman başlayalım. Gözüme ilk çarpan iki dev maçın 0-0 bitmesi oldu. Arsenal-Liverpool ve Crystal Palace-Aston Villa. Kağıt üzerinde gol yok yazıyor ama özetleri izleyince yani bu maçlar hiç de sessiz sakin geçmemiş. Arsenal-Liverpool maçıyla başlarsak Gakpo'nun direkten dönen o aşırtması o an maçın kaderini değiştirebilir miydi? O an sadece maçın değil, belki de haftanın kaderini değiştirebilirdi. Kesinlikle. Ama o pozisyon bize başka bir şey daha anlatıyor. Arsenal'ın o meşhur yüksek savunma hattının ne kadar büyük bir risk taşıdığını, bir anlık konsantrasyon kaybı, Gakpo gibi zeki bir oyuncu tarafından anında neredeyse cezalandırılıyordu. Gol olmaması tamamen şans. Bu Arteta'nın oyun planının o bıçak sırtı doğasını gösteren bir an. Yani bu sadece kaçan bir fırsat değil, aynı zamanda işleyen bir taktiğin riski diyorsun. Bu çok daha derin bir bakış açısı. Peki ya maçın geneli? Saka'nın Alisson'a takılması var. Gabriel'in son saniyede kaçırdığı bir kafa vuruşu. Bu kadar çok pozisyon varken gol olmamasını neye bağlamak lazım? Kötü bitiricilik mi? Yoksa kaleciler ve savunmalar mı olağanüstüydü? Bence ikisinin bir karışımı. Ama ağırlık ikincisinde. Modern futbolda elit defansif yapılar o kadar organize ki, eskiden bu kadar çok şansın olduğu bir maç mutlaka gollü biterdi. Şimdi ise takımlar baskı altında bile şekillerini koruyabiliyorlar. Bu da golcülerin işini inanılmaz zorlaştırıyor. Hatta Liverpool'un Wirtz'te bir penaltı beklentisi vardı, Trossard'un müdahalesiyle yerde kaldı. O pozisyonda bile Arsenal savunmasının ne kadar çabuk toparlandığını gördük. Yani evet, bitiricilik eleştirilebilir ama asıl hikaye iki takımın da savunma karakteriydi bence. Özetteki kaleler adeta büyülü gibiydi ifadesi dikkatimi çekti. Orada da mı böyle taktiksel bir kilitlenme vardı? Oradaki durum biraz daha farklıydı. Arsenal-Liverpool maçı daha çok taktiksel bir satranç oyunu gibiyken, Palace-Villa maçı daha çok topun canı içeri girmek istemedi diyebileceğimiz türdendi. İnanılmaz anlar var. Palace adına Tarek Bitellor'in 6 pasın içinde topu kaleye yuvarlayamaması, bu tamamen bireysel bir an. Villa'da Lindelof'un kafasını direkte patlaması, Rodgers'ın son saniyede topu üstten dışarı vurması. Evet, bir de Watkins'in kaleci Henderson'la karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı. Orada kaleci mi çok iyiydi yoksa Watkins mi kötü vurdu? Henderson kesinlikle üzerine düşeni yaptı. Ama işte bu anlar taktiksel disiplinden çok o son vuruştaki kalite ve şans faktörünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani iki maçta 0-0 bitti ama bize futbolun iki farklı yüzünü anlattılar. Biri taktiksel mükemmelliğin golü nasıl boğduğunu, diğeri ise bazen ne yaparsan yap topun çizgiyi geçmediği o kaotik anları. Bir yanda kalecilerin ve savunmaların devleştiği, topun bir türlü içeri girmediği maçlar, diğer yandaysa filelerin adeta yıprandığı, tam bir gol festivali izlediğimiz maçlar vardı. Sanırım Newcastle-Leeds United arasındaki 4-3'lük mücadele bunun zirvesiydi. Leeds 3 kez öne geçiyor ama maçı kaybediyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu haftanın ana teması olan karakter meselesinin en net görüldüğü yer. Bu maç Leeds'in kırılganlığını ve Newcastle'ın özellikle kendi sahası St. James Park'taki o inanılmaz geri dönüş ruhunu özetliyor. Leeds adına Aarons'ın 2 harika gol atıyor, takımı sırtlıyor resmen. Ama her seferinde Newcastle'dan bir cevap geliyor. Jota'nın beraberlik golünden önce Bruno Guimarães'in ayağının dışıyla yaptığı o orta, bu sadece bir asist değil, bir liderin biz bu maçı bırakmayacağız deme şekli.
Ve maçın sonu tam bir sinema filmi gibi. 89'da penaltı, 103'te galibiyet golü. Leeds oyuncuları o an ne hissetmiştir acaba? Tam bir yıkım. Düşünsene. 3 kez galibiyete uzanıyorsun ama her seferinde yakalanıyorsun. 89. dakikadaki penaltı golüyle zaten psikolojik olarak çökmüşken 100. dakikada Harvey Barnes'ın o vuruşu geliyor. Bu Leeds'in maçları bitirme konusundaki zihinsel yetersizliğini ortaya koyuyor. Taktiksel olarak doğru şeyler yapsalar bile baskı altında o sakin kalıp skoru koruma karakterini gösteremediler. Newcastle ise tam tersi o kaostan beslendi. Bir başka geri dönüş hikayesi de Bournemouth-Tottenham maçında yaşandı. Tottenham 6. dakikada öne geçiyor ama sahadan 3-2 mağlup ayrılıyor. Evanesso'nun kafa golü için özette kullanılan topa nereye gideceğini fısıldadı tabiri de çok şiirseldi. O gol, Bournemouth'un maça nasıl tutunduğunun bir sembolüydü. Ama o maçtaki asıl hikaye bence momentumun ne kadar kaygan bir zemin olduğu. Tell'in erken golüyle Tottenham maçı koparacak gibi dururken, Bournemouth orta sahada basit bir değişiklikle oyuna ortak oldu. Traore'yi biraz daha derine çektiler ve Spurs'un oyun kurucularına baskı yapmaya başladılar. Bu küçük hamle oyunun ritmini tamamen değiştirdi. Ve tam her şey bitti derken inanılmaz anlar yaşanıyor. Richarlison'un direkten dönen topu, hemen ardından Paulinho'nun o akıl almaz röveşata golü. Skor 2-2 oluyor. O golle Tottenham maçı çevirir diye düşünür insan. Çoğu takım çevirirdi. Paulinho'nun o golü, bireysel dehanın bir takımı tek başına nasıl oyunda tutabileceğinin kanıtı. Ama işte yine karakter devreye giriyor. Bournemouth o şok golden sonra dağılabilirdi ama dağılmadılar. Maçın sonunda Semenyo'nun attığı gol, planlarına sadık kalmalarının ve inançlarını kaybetmemelerinin bir ödülüydü. Özetteki o defteri kapatmıyorum, benim son bir satıra yazacağım son bir söz var diyor Semenyo cümlesi, durumu mükemmel özetliyor. Bu Tottenham için kaybedilmiş bir maçtan çok Bournemouth için kazanılmış bir karakter testiydi. Bu geri dönüş hikayelerinden sonra biraz da net skorlara bakalım. Brentford Sunderland'ı 3-0 gibi rahat bir skorla geçmiş. Maçın kahramanı 2 gol atan Igor Thiago olmuş anlaşılan. Thiago attığı gollerle elbette maçın yıldızıydı. Sezonun 15. ve 16. golleri. Ama benim için o maçın kırılma anı atılan goller değil, atılamayan bir penaltı. Sunderland'den Enzo Lefie'nin kullandığı penaltı. Skor 1-0 iken kazanılan o penaltı Sunderland için maça tutunma fırsatıydı. Ama Lefie o kadar kötü bir vuruş yaptı ki özette onur kırıcı ve felaket olarak tanımlanıyor. Topu kaleciye adeta bir pas gibi attı. O penaltı gol olsa skor 1-1 olacaktı ve maçın hikayesi bambaşka bir yere gidecekti. Tam olarak öyle. O kaçan penaltıdan sadece birkaç dakika sonra Brentford ikinci golü buldu ve maç koptu. Bu tek bir anlık başarısızlığın bir takımın bütün direncini ve moralini nasıl yerle bir edebileceğinin acı bir örneği. Sunderland o penaltı ile birlikte maçı zihinsel olarak kaybetti. Peki ya Manchester United? Onlar da Burnley deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönmüş. Benjamin Sesko'nun 2 gol atması United adına sevindirici olsa da yine bir puan kaybı var. Sesko, kulüp kariyerindeki ilk dublesini yaparak üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Ama bu maç United'ın bu sezonki kronik sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Maçları bitirememek. Skoru koruyamıyorlar. Burnley'den Anthony oyuna girip harika bir gol atıyor ve eşitliği sağlıyor ama asıl korku filmi maçın sonunda yaşanıyor. Burnley'nin 18 yaşındaki genç oyuncusu Lexi'nin şutu üst direkte patlıyor. Neredeyse maçı kaybediyorlardı. Kaynaklar bunun United'ın üst üste 3. beraberliği olduğunu söylüyor. Bu artık tesadüf olamaz. Bu bir yapısal soruna işaret etmiyor mu? Kesinlikle. Bu bir zihinsel yorgunluk mu, yoksa son dakikalarda oyunu soğutacak taktiksel bir aklın eksikliği mi bunu tartışabiliriz. Ama sonuç değişmiyor. United, galibiyet pozisyonuna geldiği maçları sürekli elinden kaçırıyor. Bu da onların şampiyonluk yarışından neden bu kadar uzakta kaldıklarını açıklayan en temel faktörlerden biri. Bu da bir karakter sorunu aslında. Kazanan karakterini sahaya yansıtamama sorunu. Ve geldik haftanın en kaotik anlarına. Disiplin karakterinin kaybedildiği anlar. Everton-Wolverhampton maçı 1-1 bitiyor ama Everton maçı 9 kişi tamamlıyor. Golü atan oyuncunun kırmızı kart gördüğünü duydum. Bu nasıl olabilir?
Akıl almaz bir an gerçekten. Everton, Michael Keane'in golüyle öne geçiyor, her şey yolunda. Ama sonra aynı Keane bir hava topu mücadelesinde rakibi Matheus Mané'nin saçını çekerek direkt kırmızı kart görüyor. Bu profesyonel bir oyuncunun yapmaması gereken tamamen kontrol kaybı yaşadığı bir an. Takımını 10 kişi bırakmakla kalmıyor, moral olarak da çökertiyor. İnanılmaz. Peki ikinci kırmızı nasıl geldi? O da ayrı bir disiplinsizlik örneği. Jack Grealish bir karara tepki olarak hakemi alaycı bir şekilde alkışlıyor ve ikinci sarıdan atılıyor. Bir anda takım sahada 9 kişi kalıyor. Bu noktadan sonra Everton'ın tek hedefi 1 puanı kurtarmaktı ve bunu kaleci Jordan Pickford sayesinde başardılar. Maçın sonundaki kurtarışı iki takım arkadaşının sorumsuzluğunu telafi eden bir kahramanlık anıydı. Bu maç disiplinsizliğin bir takıma neredeyse 3 puana mal olacağının dersi niteliğindeydi. Disiplin demişken Fulham-Chelsea derbisinde de maçın kaderini örten bir kırmızı kart belirlemiş. Chelsea'den Marco Cucurella daha ilk yarıda atılıyor ve bu pozisyonun başrolünde Fulham'dan Harry Wilson var. Harry Wilson o maçın senaryosunu tek başına yazıp oynamış adeta. Maçın başında uzun bir topa hareketleniyor, Cucurella'yı hataya zorluyor ve rakibinin atılmasını sağlıyor. Sonra bir gol atıyor, offside gerekçesiyle iptal ediliyor, yılmıyor. Maçın sonunda tekrar sahneye çıkıp bu kez geçerli olan galibiyet golünü atıyor. Chelsea, Liam Delap'la beraberliği bulup umutlanmıştı ama Wilson'ın maça damga vurmasına engel olamadılar. Bu, tek bir oyuncunun bir derbiyi nasıl sahiplenebileceğinin mükemmel bir kanıtı. Tartışmalı anlar arasında bir de VAR kararı var. Bournemouth-Tottenham maçında skor 2-1 Bournemouth lehineyken Tottenham penaltı kazanıyor ama VAR kararı iptal ediyor. Bu ne kadar kritik bir andır. Maçın en dramatik anlarından biriydi. Van de Ven kendi yarı sahasından aldığı topla müthiş bir depar atıp ceza sahasına giriyor ve yerde kalıyor. Hakem Darren England tereddütsüz penaltıyı veriyor. Tottenhamlı oyuncular seviniyor, skor 2-2'ye gelecek. Ama sonra VAR çağırıyor. England pozisyonu izliyor ve kararını geri alıyor. Bu, VAR'ın bir maçın skoruna ve psikolojisine ne kadar doğrudan etki edebileceğini gösteren bir an. O kararın iptali Tottenham'ın direncini kıran, Bournemouth'a ise maçı kazanma inancını geri veren psikolojik bir darbe oldu. Peki tüm bu anları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Golsüz ama taktiksel olarak dolu maçlar, inanılmaz geri dönüşler, akıl almaz disiplinsizlikler ve bireysel kahramanlıklar. Premier Lig'in 21. haftası bize gerçekten her şeyi sunmuş. Kesinlikle. Bu hafta bize bir kez daha gösterdi ki futbolu anlamak için sadece skor tabelasına bakmak yetmez. Bir 0-0'lık beraberliğin içinde 4-3'lük bir maç kadar gerilim ve taktiksel zenginlik olabilir. Tek bir anlık kontrol kaybı, Michael Keane örneğinde olduğu gibi bir takımın bütün planını alt-üst edebilir. Veya Sunderland'in kaçırdığı penaltı gibi tek bir başarısızlık bütün bir maçın gidişatını belirleyebilir. Sezonun genel hikayesini 90 dakika içine sıkışmış bu mikro dramalar oluşturuyor. Sezonun geri kalanını düşünürken bu hafta bize ne gibi ipuçları verdi? Bence en büyük ipucu zihinsel dayanıklılık üzerine. Bu hafta Leeds ve Manchester United gibi takımların öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını, yani zihinsel olarak kırılgan olduklarını gördük. Öte yandan Newcastle ve Bournemouth gibi takımların en zor anlarda bile maça tutunup geri dönmek için muazzam bir karakter sergilediğine tanık olduk. Bu da aklıma şu soruyu getiriyor. Böylesine acımasız ve rekabetçi bir ligde zirveye oynamak ya da ayakta kalmak için taktiksel bilginiz mi daha önemli, yoksa baskı altında dağılmayan o sarsılmaz zihinsel gücünüz mü? Bu hafta sanki cevap ikincisiymiş gibiydi.